herkese merhaba. Özellikle ekonominin büyüme dönemlerinde birçok yatırımcı gözünü hızlı bir şekilde para kazanan diğer yatırımcılara çevirir. Yıllar boyunca kendini yatırımdan geri çekmiş, onun var olan risklerinden korkmuş ve belki de hiç yatırım yapmayacak birçok insan bile o büyüme döneminin büyülü dünyasında kendini bu akışa kaptırır ve yatırımcı olmaya karar verir. Bu dönem fiyatlar yükselir, ekranlar bir yanar bir söner ve herkes koştura koştura bir şeylerin peşindedir. Oysa yatırım dünyası grafikler, fiyatlar ve fırsatlardan ibaret değildir. Oysa yatırım dünyası sadece gördüğünüz grafikler, fiyatlar ve fırsatlar değildir. Gerçek yatırım gözle değil zihinle görünendir. Ortalama bir insan bir yatırıma bakarken %90 oranında gözleriyle görür ve gözlerine güvenir. Fiyatlara bakar, kısa vadeli dalgalanmaları izler ve buna göre karar verir. Eğer her şey iyi giderse büyük bir özgüven içerisinde kibirlenir ve ne kadar iyi bir yatırımcı olduğu konusunda kendiyle gurur duyar. Çevresine yatırımın ne kadar güzel bir şey olduğu ve ne kadar kazandığı konusunda tavsiyelerde bulunur. Oysa kötü giderse iş tamamen terse döner. Büyük bir panik içine girer ve yatırımın aslında çok riskli bir şey olduğu, bir kumar olduğu ve kimsenin girmemesi gerektiğini söylenip durur. Diyorum ya, finansal başarı böyle gelmez. Eğer başarılı bir yatırımcı olmak istiyorsanız gözlerinizin payını %5'e, zihninizin payını %95'e çıkarmak zorundasınız. Bunu nasıl mı yapacaksınız? Beyninizin parayı ve yatırımı görebilmesi için ihtiyacı olan en önemli şey mali bilgidir. Eğer finansal rakam ve terimleri anlamıyorsanız siz bu dünyada yabancı dil konuşuyorsunuzdur. Eğer parayı zihninizde anlamlandıramıyorsanız o para elinize gelmez. Bugün dünyadaki en büyük finans devlerine ya da başarılı iş insanlarına baktığınızda onlarda bulacağınız en önemli ortak özellik finansal okuryazarlıktır. Bugün Warren Buffett yaptığı bütün borsa sistemini kitaplardan öğrenmiştir. Bill Gates ilerleyen yaşına rağmen bütün bir gününü hala okuyarak ve analiz yaparak geçirmektedir. Onların en önemli ayrıcalıkları erken yaşta bu bilgiye ulaşmaları gerektiğinin farkında olarak yetişmeleridir. Eğer siz bu dili öğrenmezseniz, yani mali terimleri, rakamları ve bu iş dünyasının, yatırım dünyasının analitiğini, dilini öğrenmezseniz oyunun hep dışında kalırsınız. Bu sizde neyi oluşturur? Zihinsel körlüğe. O zaman başlarsınız sadece her şeyi gözünüzle görmeye. Aşık Veysel bir gün şunu demiş: Allah'a en büyük şükranım gözlerimi elimden alması. Eğer almasaydı ben bu toprağı hiçbir zaman böyle göremeyecektim. Gözlerimizle bir şeyi gördüğümüzde bilin ki aslında zihinsel olarak körleşiriz. O zaman başlarız para kötüdür demeye. O zaman başlarız yatırım yapmak risklidir diye. Peki size gerçeği söyleyeyim mi? Yatırım yapmak riskli değildir. Eğitimsiz kalmak risklidir. Bir pilot düşünün. Eğer iyi bir uçuş eğitimi aldıysa gökyüzü onun oyun alanıdır. Ancak uçmayı bilmeyen birine gökyüzüne emanet edemezsiniz. Yatırımcılık da aynen böyledir. Bakın, bu bir tercih meselesi. Eğer mali eğitiminizi geliştirirseniz ve finansal olarak okuryazar olursanız yatırım sizin için hem eğlenceli hem fırsatlarla dolu bir alana dönüşür. Sonunda bu yolculuğunuz sizin için oldukça kazançlı bir hale gelir. Ama eğitimsizseniz ve bu konuda eğitim almama konusunda da kararlıysanız hiç yatırım yapmamanız sizin için en hayırlısı olacaktır. Finansal okuryazarlık konusunda kararlı olan kişiler. Eğer bir gün gelir uzun vadeli düşünmeye başladığınızı, artık piyasa dalgalanmalarında paniklemediğinizi, şirket eşittir içsel değer diye düşündüğünüzü ve hayattaki hiçbir belirsizliğin sizi yatırım yapmaktan alıkoyamayacağınızı hissettiğiniz an, işte o zaman zihninizle siz yatırımı görüyorsunuz demektir. Artık fiyatlara değil, değerlere odaklanıyorsunuz. Kısa vadeli fırsatları değil,
uzun vadeli kazançları hedefliyorsunuz demektir. Ve eğer hala borsada kaybettiğinizde panikliyorsanız ve anlık olarak fiyatlara bakıp duygudan duyguya giriyorsanız yatırım yapmaya henüz anlayamamışsınız demektir. Yatırım hızlı kararlarla harekete geçeceğiniz bir oyun değil, sadece stratejiyle kazanılan bir savaştır. Hızlı hareket ederseniz uzun vadede kaybetmeye mahkumsunuz. Çünkü zenginlik bir maraton arkadaşlar, bir sprint değil. Üçüncü insan tipi. Eğer siz hala zengin olmanın hızlı bir yolu yok mu diye soruyorsanız, hala kısa yollar, alt üst geçitler arıyorsanız siz iflah olmazsınız demektir. Evet, belki kısa vadede şans eseri kazançlar elde edebilirsiniz. Ama inanın ki uzun vadede hepsi elinizden fazlasıyla çıkıp gidecek. Çünkü uzun vadeli kazançlar sadece sabır ve stratejiyle gelir. Eğer paranızı büyütmek ve zengin olmak istiyorsanız bunun yolu net ve belli. Mali okuryazarlığınızı arttıracaksınız, sabırlı olacaksınız, riski öğrenip onu en bilinçli şekilde yöneteceksiniz. İşte ancak o zaman o zenginlik gelir ve sizin kapınızı çalar.